Merhaba arkadaşlar. Bugün size yapmış olduğum bu çantamın tarifini paylaşacağım. Şu an gördüğünüz gibi içini gösteriyorum. Sayıları, modeli çok beğenerek tasarladım. Umarım siz de beğenirsiniz. Yapmaya başlayalım. Öncelikle 35 santim genişliğinde bir taban çalışıyoruz. Taban çalışmam bir önceki videolarımda var. Oradan da bakabilirsiniz. Tabanımızı çalıştıktan sonra tabanımızı tersinden doğru ütülüyoruz. Bir sıra hiç arttırmadan sık iğne yapıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi tabanımızı iç tarafın dışa bakacak şekilde çeviriyoruz. Elimizde düzeltiyoruz. Ve bu sıradan sonra artık ipimizle kestik, görüyorsunuz. Araya ip katarak işliyoruz çünkü. Bunu dediğim gibi detayları diğer videomda var. Sonra elimize çeviriyoruz ve şimdi başak örneğine geçeceğiz. Örneğimizde 10 sıra başak modeli olacak. Bunun için arttırım noktasına geliyoruz ve orada başak örneğimizi yapmaya başlıyoruz. Başak modeli sık iğne gibi ilmeklerin yanına değil, tam ortasından geçilerek yapılıyor. Gördüğünüz gibi biraz zordur sık iğneye göre ama duruşu çok güzel. Bu şekilde 10 sıra başak modeli yapıyoruz. Hiç arttırım yapmadan tabandan yukarı doğru 10 sıra başak modelimiz olacak. Evet, gördüğünüz gibi ben 10 sıramı tamamlamak üzereyim. Birleşim, yani başak modelin başladığımız noktaya geldiğimiz anda diğer örneğimizi kurmaya başlayacağız. Evet, başak modelimizi ilk kurduğumuz noktaya geldik. Burada arada bulunan örneğimizi, motifli örneğimizi kuracağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi sıramızı tamamladık. Oldukça da güzel bir görüntüsü oluyor başak modelinin. Şimdi burada başladığımız sıraya geliyoruz ve bir ilmek kaydırma yöntemiyle yan sıraya ilmeğimizi kaydırıyoruz ve burada ilk başta örneğimiz başladığımız sırada 4 tane zincir çekiyoruz. 4 tane zincir çektikten sonra tığımızı doluyoruz. Yanındaki örneğimizin içinden çıkartıp ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Normalde 3 tane trabzanımız oluyor yan yana örneği kurmak için. Ondan sonra tığımızı doluyoruz ve bir arka sıraya batıp ilmeğimizi uzatarak çekiyoruz. Burada elinizi çok sıkı tutmamaya çalışın. Çok da bol olmasın. Ve burada da 2 seferde tığımızı çıkartıyoruz. Evet, bu şekilde elimize düzeltme yapıyoruz. Bir sıra boşluk bırakıyoruz. Tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz ikili. Tekrar tığımızı doluyoruz. Arkada bıraktığımız, boş bıraktığımız ilmeğin tam ortasından batarak ipimizi çekiyoruz yukarıya doğru ve 2 seferde tığımızdan çıkıyoruz. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Bütün
ilmekleri aynı şekilde yapıyoruz ve birleşim noktasına gelene kadar devam ediyoruz. Evet, birleşim noktasını da gösterelim. Burada sonuncu sıramızı tamamlıyoruz. Ya benim ilmeğim tam geldi. İlmek sayım, ama sizin tam gelmesi bir ya da iki tane, onu kendinizce kaydırarak, kamufle ederek örneği ayarlayabilirsiniz. Çünkü herkesin elinin ayarı, elinin sayısı farklı oluyor. Evet, burada örneğimizin gördüğünüz gibi tam tepesinden batıyoruz. Arkada bir tanesini bırakıyoruz. Çünkü oraya geri dönüp ip çekerken oradan çekeceğiz. Kaydırma yöntemiyle ipliğimizi kaydırıyoruz ve burada 3 tane zincir çekiyoruz. İlk başta 4 tane çekiyoruz ilk örneğimizi kurarken. Sonraları hep ilk başladığımız zaman 3 tane zincir çekiyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tepelerine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde tığımızı doluyoruz. Arkadan ilmeğimizi gördüğünüz gibi o boşta bıraktığımız yerden ilmeğimizi çekiyoruz ve çıkartıyoruz. Aynı şekilde zincir çekmeden tığımızı doluyoruz. Gördüğünüz gibi trabzanların üstlerine trabzan yapıyoruz. 3 tane. Örneğimiz bu şekilde kurulmuş oluyor. Üst kata çıkmış oluyoruz. Bu şekilde 3 tane, yani 3 sıra bu örnekten yapmış bulunacağız. Aralarda 3 sıra bu örneğimiz olacak. Evet, 3 sırayı tamamladım ben. Şimdi burada başak modeli kurmadan önceki birleşimi yapıyoruz. Bu sefer tam zincirimizin, ilk baştaki zincirimizin içinden batıyoruz. Örneğimiz dediğim gibi kaydırma yöntemiyle ipimizi kilitliyoruz. Ve sırada şimdi başak modeline geçeceğimiz için sık iğne gibi yanlardan değil, tekrar ilmelerin ortasından batarak başak modelini burada kurmaya başlıyoruz.
Görüyorsunuz. Örneklerin ortasından batıyoruz. Evet, her bir ilmeğin üstüne birer tane batıyoruz. Ve böylelikle başak modelimizi de oluşturmaya başlıyoruz. Bu da 5 sıra olacak şekilde yukarı başak modeli kuruyoruz. Tabandan yukarı çıkarken 10 sıra, örneklerin arasına 5 sıra olmak üzere başak modeli yapıyoruz. Evet, ben 5 sıra başak modelimi de tamamladım ve tekrar ilk örneğimi kurduğum noktaya geldim. Burada da aynı şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle ilmeğimi kaydırıyorum ve ilk kurarken yaptığım gibi 4 tane zincir çekiyorum. Ondan sonra aynı şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Örneğin üstüne kurmaya dikkat edin. Eğer ilmekleri kaçırırsanız örneğiniz kayar ve örneği sökmek zorunda kalırsınız. Yani kaydığı için birleşim noktasında sayılarınız tutmaz ve örneğiniz, deseniz yan şekilde durur. Bu da hiçbir hoş bir görüntü olmaz. Ve bunu anlamanız için yani sökme işlemi bir üst sıraya kadar gelmiş olmanız gerekir ilk sırayı tamamladıktan sonra. Eğer bu kadar ipinizi sökerseniz, ki sökülmüş ipte tekrar işleminizi tavsiye etmiyorum. Yani hem modelinizde hem çantanın duruşunda farklılık olur. Söktüğünüz ipi tekrardan işlememenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi burada aynı ilk başta gösterdiğim şekilde bir boşluk bırakıp her trabzan, 3 trabzan arasında bir boşluk bırakıp örneğimizi kuruyoruz. Bu şekilde aynı devam ediyoruz. Bütün ilmeleri tamamlayıp birleştirmeye geçiyoruz. Şimdi burada birleştirme noktasını tekrar göstereyim dedim. Burada da tekrar diyelim ki son örneğimizi yapıyoruz. Aynı şekilde dediğim gibi alttaki örnekleri hizalayarak aynı yere batmaya dikkat edin. Örneğiniz kaymasın. Aşağıdaki birleşim gibi aynı şekilde yapacağız. Burada gördüğünüz gibi ikili trabzan ilk baştakini boş bırakıyoruz. Çünkü yan taraftan ip çekeceğiz. Onun yan tarafından batıyoruz. Bunu sadece bu örneği kurup bir süre çıkarken yapıyoruz bu işlemi. Burada 3 zincir çekiyoruz ve trabzanlarımızı yapıp aynı şekilde örneklerimizi kurmaya devam ediyoruz. Evet, ben 3 sıra daha ördüm ve bu sefer tekrar 5 tane başak örneği yapımına geçtim.
Normal bu aralarda yaptığımız örnekten 4 sıra olacak. Başak örneğimizde gördüğünüz gibi aralarında 5'er sıra başak örneği olacak. 4 sıra motifli örneğimizden olacak ve çantamızı tamamlamış bulunacağız. Evet, aynı şekilde ben gördüğünüz gibi 4 sıra örnekten yaptım ve üstüne şu an bitiş kısmı olacak olan 5 sıra daha başak örneği yapıp çantamın örüm işlemini bitirip ağzının kenar detaylarını yapacağım. Burada da dediğim gibi başlarken tekrar başak modelimizi gerçekleştiriyoruz 5 sıra. Ondan sonra kenar ağızdaki örneğine geçeceğiz. Evet. 5 sıra başak modelini de bitirdim. Çantada gördüğünüz gibi örneklerimiz sayıları belli oldu. 4 sıra örneğimizden aralarına başak modeli kurduk. Şimdi bitiş noktasına geldik. Yani ilk başladığımız noktaya geldik. Burada ağızdaki örneğimiz için örneğimizi ters tarafa doğru işlemeye başlayacağız. Bitiş noktasından geriye doğru gördüğünüz gibi ilmeğimizi de içeriden doğru çekiyoruz ve tığımızı geriye doğru batarak örneğimizi kuruyoruz. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz ama hiç bilmeyenler için göstereyim dedim. Ben her ilmeğin tepesine batarak bu işlemi gerçekleştiriyorum. Bazı arkadaşlar bir sıra atlıyor. İsterseniz siz öyle de yapabilirsiniz. Ben her ilmeğin başına batarak kenar örneğimi böyle yapıyorum. Daha böyle sıkı bir görüntüsü oluyor. Yani ağızda esneme falan payı pek olmuyor. Bu şekilde örneğimi birleşim yerine kadar tamamlıyorum. Evet, birleşim yerine de geldik. Burada da dediğim gibi birleşim noktasına geliyoruz. Burada göstereceğim ama birleşim noktasına ipi kestiğim yerden ben iğne yardımıyla görünmeden yürüterek kapatmayı tercih ediyorum. Yani siz kendinize göre orayı ayarlayabilirsiniz. Zaten örneğin sonu tam öbür karşıdaki başlangıç noktasına denk geliyor. Ben iğne yardımıyla bunu gizleyerek, yürüterek işlemimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle ipimizi kesip uzatıp iğne yardımıyla ben sonradan burayı gizledim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ağız işlemimiz de tamamlandı. Şimdi sap birleşim kısmına geldik. Burada ben bu sapları daha önceki videolarımda yapımını gösterdim. 60 santim uzunluğunda 3 kattan örerek sapımı yaptım ve şimdi onları birleştireceğim. Böyle gördüğünüz gibi bir mandala sabitledim. Saplarımı yaparken uzun bir ip bıraktım. Dediğim gibi videomda var. Oraya bakabilirsiniz. O ipi iğneye geçirerek çantama sabitliyorum. Yalnız şurada bir önemli detay var. Yani astar dikeceğim diye hani gelişigüzel dikmemeye çalışın. İpinizi arkadan yürüterek, gizleyerek dikin ki arkada temiz bir görüntü olsun ve orada bir kaba çıkıntı görüntü olmasın. Çünkü astarı diktiğiniz halde de orası böyle kötü bir görüntüye sebep olabiliyor. O yüzden elimizden geldiğince dikiş yönüne doğru, işlediğimiz yöne doğru belli olmayacak şekilde dikmek.
Evet, ben bütün saplarımı diktim. Gördüğünüz gibi arkada da hiç kötü bir görüntü yok. Hepsini yerleştirdim. Sonra astarlama işlemi yapacağım. Bunu da herkes biliyorsunuz kendinize göre astarlama işlemi yapabilirsiniz. Ya da bir başkasına terzi yaptırabilirsiniz. Benim çantamın şu an örüm işlemi bitti. Astarlamasını da yapacağım. Evet, görüyorsunuz böyle ve son halini size paylaşacağım şimdi. Bu da benim kendi logomu işlediğim süsüm. Astarlanmış bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için de şimdiden teşekkürler. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Teşekkürler.